Herkese merhaba. Bugün 1973 model W114 kasa Mercedes 280C ile birlikteyiz. Bu gördüğümüz araç 1968 ve 1976 yılları arasında üretildi. Toplam 1.920.000 adet üretilmiş ama iki farklı kasayla. Bir sedanı var, bir de bu gördüğümüz kupe araçlardan var. Toplam 1.915.000 adet aracın da ve sadece 67.000 tanesi gördüğümüz kupe kasaya ait. Yani arada çok büyük bir fark var. 30'da biri kupe ve diğer kısmı da sedan olarak üretilmiş. O yüzden bu araç çok ama çok özel bir araç ve çok sınırlı sayıda diyebiliriz. Ayrıca 1973 model aracımız yaklaşık 7500 adet üretilmiş bu motorla, yani 280CE olarak geçen 2.8 litre sıralı 6 silindirli ve de enjektörlü motorla. W114 kasa ve 115 kasa, onların ayrımına tekrar gireceğiz. Paul Bracq tarafından tasarlanmış Fransız tasarımcı. Mercedes'in uzun dönemler tasarımlarını yapmış. Hatta 600 Pullman modelinde bile imzası var. Bu gördüğümüz dik farlar ve aracın genel tasarımı kendisine ait. Hatırlanacak olursa 600 modelinde Bruno Sacco ile birlikte çalışmıştı. İtalyan tasarımcı ama bu aracın tek tasarımcısı tabii ki ekibiyle Paul Bracq olmuş. Çok özel detaylara sahip. Mesela şöyle genel olarak baktığımız zaman direksiz bir yapıya sahip ve bu gerçekten mükemmel bir görüntü bir spor araç için. Şurada A sütunumuz olduğunu düşünürsek burada bir B sütunumuz yok ve C sütunumuz burada. Hatlar çok güzel. Kromla mükemmel bir şekilde ayrılmış ve camlar da açıldığı zaman, ön ve arka cam açıldığı zaman arada herhangi bir B sütunu bulunmuyor. Şimdi araç 1973 yılında makyajlanıyor ve makyajlandıktan sonra bazı tasarım değişiklikleri oluyor. Bu gördüğümüz araç makyajsız, dediğimiz gibi 73 model. Mesela düz tasarımlı sinyal ve stop grubu çizgili bir hale alıyor. Diğer taraftan bu gördüğümüz bizim kelebek camlarımız aslında manuel olarak oynuyor. Bakın şu şekilde açtım. İçeriden bir döndürmeli butonla. Şimdi kapattım. Hatta açık kalsın. Bakın bunlar sabit hale getiriliyor makyaj operasyonundan sonra. Ve de ayrıca bizim direksiyonumuz biliyorsunuz kemik direksiyondu. Şuradan daha rahat görebiliriz. Bu kemik direksiyon makyaj sonrasında daha farklı bir malzemeyle değiştiriliyor. Farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve o da bırakılmış oluyor. Bir de bagajına bakalım. Birçok takipçimiz merak ediyor bagajları. Bakın oldukça geniş, basık ama çok büyük bir bagaj. Aracımızda yer alan motordan bahsedelim isterseniz. İçine bir bakalım. Evet, görüldüğü gibi bu motor 2.8 litre hacminde sıralı 6 silindirli ve de enjeksiyon sistemine sahip. Ayrıca üstten çift egzantrikli, yani Dodge olarak geçen motorlardan. Ama ilginç de bir özelliği var. Dodge motorlar genellikle silindir başına 4 sübaba sahipken bu motorda 2 tane sübap bulunuyor. Yani her bir silindir başına toplamda da 6 silindirden 12 adet sübap var. 185 PS güce sahip ve 240 Nm'de tork üretebiliyor. En güzel tarafı, bu motor genellikle daha üst modellerde kullanılmış. Mesela W116 kasa, 280 SE ve 280 SL modelleri, 280 SL, 280 SLC, hatta G-Wagon olarak bilinen bu Mercedes'in SUV aracında bile 280G olarak bu motor aynen kullanılmış. O yüzden kasaya göre 1400-1450 kilo civarında bir ağırlığı var. Kasaya göre büyük bir motor zamanı için. Sıfırdan 100 kilometreye yaklaşık 10.6 saniyede hızlanabiliyor ve 200 kilometreye kadar da aşağı yukarı çıkabiliyor. Bu hızları göremese de. Araçta enjeksiyon sisteminin olduğundan bahsettik. Bu enjeksiyon sistemi ilk olarak 250 CE modelinde kullanıldı. Tüm Mercedes modelleri arasında ilk enjeksiyon sistemi bu kasada yer alıyordu. Bosch üretimi DG-Tronic olarak geçen bir püskürtme sistemi aracın performansını önemli oranda artırıyordu karbüratörlü modellere göre. Mesela 250C, 280C modellerinde
herhangi bir enjeksiyon sistemi bulunmuyordu. Karbüratörlü sistemlerde bu modelde E uzantısının anlamı da enjeksiyon sisteminin olduğunu gösteriyor. Şimdi bu aracın W114 kasa olduğundan bahsettik ama bir de W115 kasalar var. İkisinin ayrımını yapalım. W114 kasa olduğu zaman sedan olsun, kupe olsun fark etmeksizin sıralı 6 silindirli motora sahip. Ama W115 olduğu zaman genellikle 4 silindirli motorlar, sadece 300D olarak yani dizel motor olarak 5 silindirli 3 litrelik bir motor seçeneği daha var. O yüzden genellemeyi tekrar yapalım. 4 veya 5 silindirli ise W115, 6 silindirli bir motora sahipse de W114 kasa olarak adlandırılıyor. Şimdi bu motorlar gerçekten de çok uzun ömürlü. Aracın sadece motoru değil, geneli de oldukça uzun ömürlü. Neden? Mercedes tarihinde önemli bir nokta var. Bir Yunan taksi sürücüsü bu gördüğünüz kasayla, tabii 4 kapılı olanıyla ve 240 dizel yani 4 silindirli W115 olarak adlandırılan kasayla tam 4,6 milyon kilometre yol yapmış ve Mercedes'e de aracı bağışlamış ve şu anda bu araç Stuttgart'taki Mercedes Müzesi'nde yer alıyor. 4,6 milyon kilometre ise Mercedes tarihinde kayıtlara geçen en yüksek kilometre yapmış araç olarak adlandırılabilir bu bahsettiğimiz 240 dizel. Tabii böyle bir aracın 4,6 milyon kilometre yol almış olması ve diğer modellerinde, bakın görüyorsunuz bugünlere kadar gelmiş ve piyasada birçok V114 ve V115 kasa araç var. Mercedes'in bu dayanıklılık, sağlamlık anlamındaki itibarını ciddi şekilde yükseltmiş ve biz özellikle bu kasaların bunda büyük payı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle de ayrıca bir yere yazmak lazım bu kasanın önemini. Şimdi aracımızın motorunu anlattık, dış detaylarını anlattık. İsterseniz gelin içine bir bakalım. Evet, şimdi aracımızın içindeyiz. Aracımız restore edilmiş. Birçok parçası yeniden alınmış. Ufak tefek kusurları var. Onlar önemli değil. Zaten hala yapımı devam ediyor. Mesela örnek veriyorum, ufak bir çatlama var ki bu araçların neredeyse hepsinde bu çatlama meydana geliyor. Özellikle o dönemler üretilmiş Audi olsun, BMW olsun, Mercedes olsun, her türlü araçta bu yumuşak kokpitlerde çatlama fazlasıyla rastlanıyor. Buradaki ahşap kaplamalar çok da güzel kondisyonda, bakın. İşte 4 ileri manuel vitese sahip. Ahşapları da çok güzel korunmuş çevresindeki, vites kolundaki. Koltuklarımıza değinmeden geçmeyelim. Şimdi 600 modelindeki gibi aynen yaylı koltuklarımız var. Yani bu sünger koltuklar değil. Daha sonraki modellerde bu sünger koltuklara geçildi ama bakın bizim koltuklarımız bildiğiniz yaylı koltuklar. Yani bu özellikle sürüş sırasında süspansiyonun yumuşaklığıyla beraber ekstradan bir konfor sağlıyor. Çok güzel yaylanıyor koltuklar. Biz çok beğendik gerçekten de. Ayrı bir tadı var yani. Şimdi günümüz otomobilleri gibi değil. Bambaşka hisler hissediyorsunuz bu aracı kullanırken. İsterseniz aracımızı çalıştıralım ve yolumuza devam edelim. Bir de sürüşü nasılmış onu kontrol edelim. Her şeyden önce şunu söylemekte fayda var. Kasisli bir yoldayız. Öyle kaymak bir asfalt yok. Hatta yer yer kazmışlar ve oralardan geçiyoruz. İnanılmaz yumuşak bir araç. Yani günümüz araçlarında birçok araçta rastlamadığımız yumuşaklık 280 CE'de mevcut. Bu da önemli bir şey açıkçası. Çünkü hem süspansiyon sistemi hem de aracın koltukları buna katkıda bulunuyor. Aracımız çok nostaljik bir araç. Zamanında mesela özellikle bu araç Almanya'da çok beğenilen bir model. Sokaklarda görebiliyorsunuz çeşitli renklerini. Hatta böyle açık mavi, açık kum rengi, metalik gibi renkleri var. Bu renk de çok yakışmış araca. Kırmızı, içi siyah
hem modern görünüyor hem çok sportif görünmesini sağlamış. Vites geçişleri falan gerçekten çok güzel. Öyle bir hiçbir en ufak bir sıkıntı hissetmiyorsunuz. Mercedes bu aracı tasarlarken İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sıfırdan ürettiği bir şasiyi bu araçta kullanıyor ve kullanımından itibaren de 1980'li yıllara kadar aynı şasiyi birçok modelinde kullanıyor. Aynı mantığı, aynı teknoloji. Şimdi aracımızın sunroofunu açalım. Elektrikli bir sunroof var. Artık görüldüğü gibi tepemiz aydınlandı. Oldukça da güneşli bir günde yol alıyoruz. Kasasına göre, bu kasaya göre büyük bir motor olduğu da söylenebilir. Sesi de çok güzel. Sıralı 6, böyle homurtulu bir sesi var. Hem egzozdan hem de motordan gelen ses çok güzel. Evet, testimizin sonuna geldik. Mercedes 280 CE W114 kasa bize çok güzel anlar yaşattı. Çok hoşumuza gitti. Rengiyle, içiyle, dışıyla, kullanımıyla, orijinaliyle gerçekten harikulade bir araç. Mercedes'in adına yakışır. Mercedes'in adını bugünlere getiren araçlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden umarız siz de bu tip bir aracı kullanma fırsatını bulursunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.